Herkese merhaba. Ne yazık ki ülkemizde geçtiğimiz günlerde Bartın'da, Amasra ilçesinde kömür madeninde bir grizu patlaması olayı meydana geldi. Ülke olarak çok üzüldük tabii ki bu duruma ve ne yazık ki son açıklanan rakama göre 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum inşallah. Rabbim bu tür olayları bir daha yaşatmasın milletimize ve bunun için de gerekli önlemler alınacaktır diye umuyorum. Yaşadığımız bu facia afet olarak nitelendiriliyor. Afet 12'den fazla kişinin ölümünün meydana geldiği kitlesel olaylara deniyor ve bu olayda da 12'den fazla kişi vefat ettiği için bunu biz afet olarak nitelendiriyoruz. Peki afetlerde ve bu vaka özelinde bu maden facialarında adli tıp nasıl bir yaklaşım yapıyor? Gelin birlikte inceleyelim. Bu incelemeyi 5 adımda yapmak istiyorum. İlk adım, olayın ne olduğu ve nasıl olduğu ile ilgili bilgi toplamak. Olayın mekanizması ile ilgili bu bilgiler ne işimize yarayacak adli tıp işlemlerinde? Nasıl bir yaklaşım yapılması gerektiği ile ilgili bir öngörü oluşacak. Hangi tür malzemeler gerekiyor? Yapılacak işlemlerde nasıl yollar izleyeceğiz? Bunu değerlendirmemiz için olayın niteliğini ve özellikle olayın büyüklüğünü de öğrenmemiz gerekiyor. Patlama meydana gelmesi, yangın çıkması veya karbonmonoksit maruziyeti buna örnek verilebilir. Bu tarz durumlarda nasıl yaklaşımlar yapacağımızı belirlememiz için önceden bu olayın bilgisini ve büyüklüğünü öğrenmemiz lazım. İkinci izlememiz gereken yol, cenazelerin saklanabileceği ve adli muayenelerin yapılabileceği şartlara sahip soğuk odaları bulunan, soğuk hava üniteleri bulunan soğuk hava depolarının belirlenmesi ve temin edilmesidir. Eğer söz konusu afet olayında çok fazla kişi hayatını kaybediyorsa, bunların saklanabilmesi ve işlemlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için artı 4 derece en fazla olacak şekilde soğuk hava ünitelerinin bulunduğu soğuk hava depolarının temin edilmesi gerekiyor. Ve bu soğuk hava depoları aynı zamanda elektrik sistemlerinin, ışıklandırmanın ve gene disiplinler arası iletişimin kolay sağlanabildiği, adli işlemlerin kolay yapılabildiği, cenazelerin yakınlarına gösterilmesinin ve tesliminden önceki süreçte cenazelere yapılacak işlemlerin rutin bir şekilde ayarlanabildiği üniteler barındıran bir yer olması lazım. Adli tıp işlemleri başlamadan önce bu yerlerin belirlenmesi önemli. Üçüncü adımımızsa kimlik tespitlerinin yapılması. Afet olaylarında özellikle de uzun süre kişiye ulaşılamayan durumlarda ve patlama olsun, yangın olsun, kişinin değerlendirilmesini zorlaştırabilecek olay türlerinde kimliklendirme çok önemli bir aşama olmaktadır. Hatta kimliklendirme en önemli aşama diyebiliriz. Bu kimliklendirme aşaması kurumsal yapılarda meydana gelen veya kayıtlı kişilerin bulunduğu uçak kazaları ve benzeri durumlarda listelerin ulaşılabildiği, kişilerin ulaşılabildiği zaman daha rahat yapılabiliyor. Kişilerin üzerindeki elbiseleri, kullandıkları takıları, geçirdikleri ameliyatlara bağlı izleri, vücutlarında varsa dövmeleri ve buna benzer diğer kendi kişisel özelliklerini barındıran bütün bulgular özellikle değerlendirmeye müsait olan kişilerde değerlendiriliyor. Bununla birlikte ne yazık ki bazı cenazelerde bu değerlendirme mümkün olmuyor. O zaman da en önemli bizim aracımız tabii ki de DNA. DNA incelemesi için en önemli kaynağımız tabii ki kan ürünleri oluyor. Bununla birlikte kanın elde edilemediği ileri durumlar mevcutsa bu tarz durumlarda da bizim için en önemli DNA kaynağı kemikler ama en önemlisi özellikle diş. Diş, DNA'yı en uzun süre koruyabilen ve yapısı bozulmadan en uzun süre duran organımız, parçamız. Bununla birlikte dişlerin mevcudiyeti de kişinin tanımlanması için önemli. Gerek yaş tahmini yapılabilmesi açısından, gerekse de geçirdiği diş müdahaleleri, implantları,
takma diş yapıları, protezleri, bunlar da kişinin kimliklendirilmesi için DNA ile birlikte bize kaynak sunmakta. Diş tedavilerine bağlı panoramik grafi görüntüleri mevcutsa bu kişilerin elde edilen diş tespitleriyle karşılaştırılabilir. Kimliklendirme aşaması için bu dediğim incelemeleri yaptıktan sonra sırada diğer incelememiz var. Dördüncü adımımız ölüm sebebinin tespiti. Afet olaylarında ölüm sebebi değerlendirilirken özellikle olan olaya bağlı etkilenmeler göz önünde bulundurulmalıdır. Mesela sel felaketinde meydana gelen ölümlerde selin boğucu etkisi düşünülebilir. Bunun dışında olayımızdaki gibi karbon monoksit etkisinin olduğu durumlarda da akla ilk gelecek toplu ölüm sebebi karbon monoksit zehirlenmesi olacaktır. Karbon monoksit zehirlenmelerinde biz genel olarak dış muayenede vücutta pembe renkli bir değişim görüyoruz. Bununla birlikte kişinin alınabiliyorsa kan analizinde kanda yüksek miktarda karboksihemoglobin düzeyi görülebiliyor. Bu tarz afet olaylarında karbon monoksit zehirlenmesi ilk aklımıza gelen ölüm sebebi olmaktadır. Bununla birlikte karbon monoksit zehirlenmesini dışlayabilecek dış muayene bulgusu içeren her türlü nedeni de yangın olabilir, patlama etkisine bağlı travma olabilir veya başka bir neden tabii ki değerlendirirken göz önünde bulunduruyoruz. Bu tür durumların tespit edilmesi veya şüphelenilmesi zamanında da otopsi işlemi uygulanabiliyor. Ölüm sebebi tespit edildikten ve belirtildikten sonraki aşamaya geçiyoruz. 5. aşama DNA'ların karşılaştırılması aşaması. Öncelikle şunu da belirtmem gerekiyor. Afet olaylarında tüm dünyada kabul edilen bir protokol var. Disaster Victim Identification denilen DVI protokolü bu felaket kurbanlarının kimliklendirilmesini olanak sağlıyor. Bu formlarda ölümden önce kişinin kullandığı elbiseler, geçirdiği ameliyatlar, kişisel eşyaları, tıbbi durumlarıyla alakalı bilgiler toplanıyor. Bununla birlikte ölüm sonrası işlemlerde tespit edilen bulgular karşılaştırılıyor. Bunların sağlanabildiği kişilerde yakınlarından alınan DNA örnekleri ile kişilerden alınan DNA örnekleri analiz ediliyor. Burada önemli olan husus kişinin özellikle annesinden alınabilen kan örnekleri. Anneden alınabilen kan örnekleriyle karşılaştırma en düzgün şekilde yapılabiliyor. Bunun dışında bunun temin edilemediği durumlarda ise baba, kardeş veya çocuklar olmak üzere en uygun örneklerle analiz yapılabiliyor. DNA karşılaştırılması sağlandıktan ve raporlar tutulduktan sonra bu sefer de artık cenazelerin teslim edilmesi süreci başlıyor. Bu süreçte adli işlemler hazırlanıp kişilere en son gerekli cenaze işlemleri yapılarak teslim ediliyor. Bu tarz afet olayları çok büyük etkilenmelere yol açabilir. Bu yüzden sadece adli tıp uzmanlarının deneyimi değil, alanda bulunan adli birimler, olay yeri inceleme birimleri, diğer emniyet, kolluk kuvvetleri, bununla birlikte iletişimi sağlayan tüm birimler, gönüllüler ve özellikle sağlık personelleri multidisipliner bir yaklaşımla bu sürecin aydınlatılması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Sözün özüne gelecek olursak, Rabbim bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın. Bu süreçler gerek adli tıp çalışanlarında, gerekse de diğer adli birim çalışanlarında ciddi zorluklar, yıkıntılar, yorgunluklar oluştursa da şunu da unutmamalıyız ki bu kişilerin yakınları da büyük bir acı içerisinde oluyorlar. Ne kadar sıkıntılı bir durum olsa da, tahammülü zor durumlarla karşılaşılsa da, acı çekilecek durumlar meydana gelse de, günlerce süren bazen işlemlerden dolayı ağır yorgunluklar yaşansa da, o çok yoğun acıyı yaşayan cenaze yakınlarının tespiti yapılan yakınlarıyla ilgili bu tespiti yapan adli tıp çalışanlarına minnetle söylediği şükran ifadeleri her türlü acı ve yorgunluğu üzerimizden silip atmaktadır. Bu süreçle alakalı gerek afet durumlarında, gerekse de madencilikle ilgili kaza durumlarında, adli tıp yaklaşımı veya adli bilimleri ilgilendiren hususlarda katkı yapmak isteyenler bu videonun yorum kısmına katkıda bulunabilirler. Soruları olanlar da gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de bu platformdan bana ulaşabilirler. Umarım bilgileniyoruz ve bir katkı sağlıyorumdur. Sağlıkla kalın.